Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bugün sizlere broş ya da farklı yerlerde kullanabileceğiniz, hatta kız çocuklarınız için toka yapabileceğiniz harika çiçek önerilerim var. Bu projeleri sadece bu tür objelerle değil, örgülerinizin üzerinde de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Öncelikle iki tane ipimiz var. İki ipimizin yeşil olan renkli olanı, yeşilin tonlarını tercih edebilirsiniz çünkü yaprak çalışacağız. Ben yeşil olanı koton tercih ettim. Beyaz olanı ise angora. Angora olmayabilir, başka ipiniz olabilir. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 3 numara ve 2 numara tığım var. Bunlardan ben kalın olanını tercih edeceğim. Çünkü elime göre ikisinin de duruşuna baktım. 3 numara daha güzel durdu çalışmamda. Sizler elinize bakarak 2 ya da 3 numara ya da 2,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Burada 50 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincirleriniz çok sıkı olmasın. Alt tabanı oluşturacağız. Daha sonra 50 zincirden sonra hemen o 50 zincirlik olan alanı tutuyoruz ve üzerine 3 tane daha zincir çekip tuttuğumuz noktaya batıp tığımızın üzerine dolayıp bu 3 ilmeği aynı anda çıkartıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Tekli trabzan. Sıkı tutarsanız çakma sık iğne olur. Biraz bol bırakırsanız tekli trabzan olarak çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. 50 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Bu 50 zincirin 42'sini böyle tekli trabzanlar ile doldurmamız gerekiyor. Şöyle bakın, tığınızın üstünde 2 ilmek değil 3 ilmek olacak. Onun için tığın üstüne dolama işlemini yapmayı ihmal etmeyin. 3 tane. Hepsini birlikte bir seferde çekiyorsunuz. Sadece elinizi sıkı tutmuyorsunuz. Malum bahar geldi. Ortalık cıvıl cıvıl. Dışarıdan sesler geliyorsa da şimdilik kusurumuza bakmayın. Bu videoyu aslında sesli olarak çekmiştim ben. Bir baktım videomun sesini kapatmışım farkında olmadan. Şimdi ekstradan ses eklemem gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 42 ilmek olana kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Pardon, sıra sonuna kadar 42 ilmek nereden çıktı? 50 tane tekli trabzan çalıştım. Şimdi örgünün 3. sırasındayız. 6 tane zincir çekiyorum. Her bir tekli trabzanın tepesine başına dolamadan şöyle 2 ilmeklik alanla kitlediğim pıtırcıklar çalışıyorum. Burada 42 adet olacak. Tekli trabzanlar 50 adet. Buradaki çalışma 42 tane olacak. Bunlar bizim örgümüzün tomurcuk kısmını oluşturacak. Görmüş olduğunuz gibi son 8 taneyi sayabilirsiniz örmeyeceğiniz ya da bu aşamada buradaki tomurcukların sayısını sayabilirsiniz. Ben son 8 taneyi saydım. O şekilde daha kolay oldu. Görmüş olduğunuz gibi bakın son 8'imiz hazır. Bundan sonra ipinizi kesebilirsiniz. Bu arada şansımıza da sokak temizleyiciler geldi. Evet, şimdi renk değişim zamanı. Koton ipimizi hemen diğer baş tarafa takalım. Düğüm tekniği kullanmıyorum arkadaşlar ben. Şöyle ipimin üstüne şöyle bir dolama yapıyorum. Bir zincir. Tekrar ipin üstüne doluyorum. Altta kalan küçük ipi. Bir adet. İkinci zincir. Biraz daha uzun ipiniz varsa üçüncü zinciri de tamamlayabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincir çektik. Bakın 1, 2, 3 de çıkarttık. Pıtırcık yaptım. Tekrar aynı noktaya Tekrar 1, 2, bakın 3. aynı noktaya 1, 2, 3, 4'te çıktım. 4'te trabzan. Aynı noktaya gene aynı işlemi tekrarlıyorum. 4'lü trabzan. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yan tarafa geçiyorum. Birinci yaprağımız böylece hazır oldu. Şöyle hafif bir kavis aldı. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye aynı noktaya gelip 1, 2, 3'te çıkarttığım ikinci üçlü trabzanım. Bir kere doluyorum. Aynı noktaya geliyorum. 1, 2, üçlü. Üçüncü üçlü trabzanım oldu. Hemen yan trabzana gelip bu sefer dörtlü. Tekrar
Bir dörtlü trabzan daha. Yan yana böylece 2 tane dörtlü trabzan olacak. Şimdi üçüncü dörtlü trabzanımı yapıyorum. Hatta burayı beşli de çalışabiliriz. Şu an beşli çalıştım. Beşli trabzan biraz daha yüksek oluyor. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya bu sefer dörtlü trabzan çalışıyorum. Neden beşli trabzan çalıştım? Biraz daha orta yaprağın o pıtırcık kısmı biraz daha yüksek kalsın diye. Ama sizler dilerseniz dörtlü trabzanlarla tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu ikinci trabzanımızı tamamlayacağız. Gene bitişlerde 3 zincir ve yan tarafa atlıyoruz. Bu şekilde toplamda 3 tane yaprak çalışacağız. Şimdi güzel elimizle yapraklarımızı düzelttikten hemen sonra artık çiçeğimizi katlayarak şekil verme zamanı. Şöyle içerisine dilerseniz silikon da sürebilirsiniz. Başka türlü yapıştırıcı da. Ya da direkt bu şekilde yapıp en alt kısmını dikebilir ya da en son silikonlayabilirsiniz. Şöyle birbirinin içerisine döndüre döndüre yapmış olduğumuz pıtırcık yaprakları çalıştırıyoruz. En dış kısmı ise yapraklar gelecek. Şöyle bakın 3 tane taç yaprak. Gayet hoş gözüküyor ve çabucak bitiyor aslında. Ben tabii ki doğal olarak sizlere anlatırken biraz daha yavaş çalıştırıyorum bunu. Ama sizler çok rahat bir şekilde kendi evinizin ortamında bu çalışmayı hazırlayabileceksiniz. Bakın şöyle arka kısmına işte toka aparatı olur, kancalı iğne olur, broş olarak kullanabilirsiniz. Örgülerinizin üstüne dikebilirsiniz. Tercih size kalmış.